Merhaba arkadaşlar, Kolor Karnaval YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tarif anlatımımla daha birlikteyiz. Amigurumi zürafa öreceğiz hep birlikte. Videomda sizlere yeni amigurumi teknikleri öğreteceğim. Hiç amigurumi örmesini bilmeyenler bile videolarımı izleyerek bu çalışmayı yapacaklar, tamamlayacaklar ve bütün çalışmalarının sonucunda da bu şirin mi şirin zürafaya sahip olacaksınız. Minikler için çok güzel bir hediye olabileceği gibi aynı zamanda bebişlerin odalarını süslemek için de mükemmel bir aksesuar olacak arkadaşlar. Videomu ve kanalımı desteklemek isterseniz de beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Şimdi ben hazırım. Sizler de hazırsanız haydi hep birlikte bu şirin mi şirin zürafayı örmeye başlayalım. Sırada zürafanın boynuzu var arkadaşlar. Önce koyu kahverengi iple başlayacağız örgüye. Sonra sarıyla devam edeceğiz. Sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6. İkinci sıraya geçeceğim. Spiral örüyorum. İşaret kullanıyoruz. İkinci sırada her zincirin içine çift öreceğiz. Yani 6 tane çift örüyorsunuz. Bu birinci çift, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı çift. Sırayı tamamlıyorum. Sırada toplam 12 adet sık iğne örmüş olmalısın. Sıra 3. Bir tane tek, bir tane çift örüyoruz. Bu grubu tekrarlayacağız. Sıra sonuna kadar bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Sırayı tamamlıyorum. Sırada toplam 18 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi 2 sıra örüyoruz. Düz örüyoruz. Her sırada 18 sık iğne olacak şekilde 2 sıra örelim. 2 sıra sonra buluşalım. Evet, 2 sıra örgümü tamamladım. Geliyorum 6. sıraya. Bir tane azaltma öreceğiz. Yine gizli azaltma yapıyoruz. Bir tane tek. Bir tane azaltıyoruz. Bir tane tek örüyoruz. Bir tane azaltıyoruz. Bir tane tek. Bir tane azaltıyoruz. Bir tane tek örüyoruz. Bir tane azaltıyoruz. Bir tane tek örüyoruz. Bir azaltıyoruz. Bir tek örüyoruz. Sıra sonuna da geliyoruz. Sırada toplam 12 adet sık iğne örmüş olmalıyız. Geliyoruz 7. sıraya. Bir tane azaltacağız. Yine bir tane tek öreceğiz. Bir tane tek, bir tane azaltıyorum. Bir tane tek, bir tane azaltacağım. Bir tane azaltıyorum. Bir tane tek örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Bir tane tek öreceğim. Sırayı bitiriyorum. Evet. Çalışmanızın şekli de arkadaşlar böyle olacak. Şimdi önce içine
elyafla düzgünce dolduruyoruz ve sarı ipi alıyoruz. Çalışmamızı sarı iple devam edeceğiz. Parçanın içine elyafla doldurdum. Sarı ipi de aldık. Bu son sık iğneyi bir geri alın arkadaşlar. Tığınızda 2 ilmek kalacak. Sarı iple örüp devam edeceğiz. Artık kahverengi ipliği kullanmayacağız. Şöyle geçiriyoruz. 8 tane sık iğne öreceğiz. Kaç sıra öreceğiz? 7 sıra öreceğiz sarıyla. 7 sıra daha örüyorsunuz. Her sırada 8 adet sık iğne olacak şekilde bakın 7 sıra örüyoruz. Çalışmanız bittiğinde de görüntü böyle olacak arkadaşlar. Çalışalım, buluşalım. Çalışman bittiğinde de ipliği dikiş için uzun bırakıp kesiyorsun. Parçanın aynısından bir adet daha örüyoruz. Şimdi sıra geldi zürafanın gövdesine dikeceğimiz damaları örmeye arkadaşlar. Bu çalışmayı gövdenin ikinci rengiyle yapacağız. Hangi rengi kullandıysanız o renkle çalışmalısınız ki bu parçaları gövdenin üstüne diktiğimizde bu şekilde aynı renk kombinini sağlayalım. Şimdi başlangıçta 6 tane zincir çekerek başlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkinci zincirin içinden örmeye başlayacağız. 5 tane sık iğne örüyorsunuz. Tek tek. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane sık iğne ördüm. Şimdi 3 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3. Geri döneceğiz. Zincirlerin üstüne 1, 2 tane sık iğne örüyoruz. 1, 2. Şimdi bakın buraya 5 tane sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3, 4 ve sonuncuyu öreceğim. Bu da 5. Şimdi 3 tane zincir çekeceğiz. Yine 1, 2, 3. Geri dönüyorum. 2 tane sık iğne zincirlerin üstüne. 1, 2. Şimdi buradan örmeye devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2. Geri dönüyorum. İkinci zincirin içine bir tane sık iğne örüyorum. Şimdi buradan örmeye devam edeceğiz. Buradan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane sık iğne örüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Bir taneyi atlıyoruz. İkinciden örmeye devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Şimdi bu ilkten atlamıyoruz bu sefer. İlk delikten öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne örüyoruz. Bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Bir tane atlıyorum. Bakın bir delik atlıyorum. 1, 2, sık iğne örüyorum.
Şimdi artık ipliği dikiş için uzun bırakıp kesiyoruz arkadaşlar. Bu parçanın aynısından 6 adet daha örüyoruz. Yani toplam 7 tane örmüş olacağız. Evet, 7 adet damayı şimdi gövdeye yerleştireceğiz ve dikeceğiz arkadaşlar. Nasıl yerleştiriyoruz? Biraz serpiştireceğiz tabii ki. Bakın ben ne yaptım? Bir tane buraya alta koymuşum. Bir tane daha koymuşum. Bakın tam simetri olmuş. Sonra bir üst sıralara 2 tane yerleştirmişim. Sonra 3 taneyi de aralara yine serpiştirmişim. Bu şekilde dikeceğim. Dikişi nasıl yapacağız? Biraz da ondan bahsetmek istiyorum size. Evet, bakın parçayı bu şekilde yerleştirdikten sonra önce gövdeden dikeceksiniz. Şöyle. Sonra bu parçadan dikeceğiz. Şimdi gövdeden dikiyoruz. Ve parçadan dikeceğim. Bütün parçaları göstermiş olduğum gibi düzgünce yerleştirip temiz bir dikişle tutturacağız arkadaşlar. Hepsini öğrettiğim gibi çalışacağız. Dikelim, buluşalım. Evet, çalışmanız bittiğinde de arkadaşlar görüntünün böyle olması gerekiyor. Şimdi kafayla gövdeyi dikerek çalışmamıza devam edeceğiz. Hemen ipimizi iğneye geçirelim. Şimdi bakın bu şekilde tutacağız. Şöyle gelmesi gerekiyor. Bu altı çevirdiğiniz zaman uzun sıralar zincir çekerek başlamıştık. Öne gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Kafayı da orantılı bir şekilde yerleştireceğiz. İki göze göre orantılarsınız ve buradan dönerek dikeceğiz. Hangi sıralara dikiyoruz? Kafanın altını çeviriyorsunuz. Buradan saydığınız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın 8. sıradan itibaren gövdeyi dikmeniz gerekiyor. Burada bir daire çizerek şu kısımda bir daire çizerek şöyle bunu bir daire düşünün. Daire çizerek 45 derecelik açıyla şöyle 45 derece açı vereceğiz. Tam dik dikmiyoruz. Biraz kafa öne eğik olacak arkadaşlar. Bu belirlediğimiz, işaretlediğimiz iğne ile belirlediğimiz alanlara düzgünce dikeceğiz. Şimdi gövdeyi de düzgünce tutalım. Gövdemiz böyle. Kafa da burada. Şimdi ip biliyorsunuz orta kısımda kalmıştı. Bir kere bunu 4 sıra ileriden çıkaralım. Çünkü dikişi bu daireye yapacağız. Bu sıradan dikeceğiz. Dikişi nasıl yapacağınız hakkında da birazcık bilgi vermek istiyorum. Dikerken dikkat edeceğiniz konu şu arkadaşlar. Tığımızı alalım. Şöyle bir düzelteyim. Şimdi dikişi buradan yapıyorsunuz kafaya. Dediğim gibi bir daireyi takip ederek dikeceğiz. Şimdi burada düz bir çizgiyi takip ediyoruz burada da. Tekrar kafadan dikiyoruz. Ve sonra gövdeden de yine buradan alarak tek tek dikiyoruz. Öğrettiğim gibi dikmeye devam ediyorsunuz arkadaşlar. Bir daireyi
takip ederek ve buradaki tek sırayı takip ederek dik değil ama biraz 45 derece açı vererek bunu dikeceğiz. 45 derece açıyı nasıl vereceksiniz arkadaşlar? Öne geldiğinizde bir tur dönüp diktikten sonra öne geldiğinizde burada buluşalım. Açıyı nasıl vereceğinizi de anlatacağım. Şimdi dediğim gibi bir daireyi takip ederek dikelim. Bu ön kısımda buluşalım. Şimdi bakın bir tur diktiniz ve ön tarafa geldiniz. Bu pozisyonda kafa. Şimdi kafayı biraz aşağıya doğru eğeceğiz arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Şimdi 2 sıra aşağıdan iğneyi çıkaracağım arkadaşlar. Şöyle 2 sıra alttan çıkarıyorsunuz öncelikle. Şimdi kafayı birazcık eğeceğiz ve denk gelen sıralardan, yani kafada 3 sıra aşağıdan buradan dikeceğiz tekrar. Bakın burada sıkıca dikiyoruz. Devam edeceğiz. Evet. Şu yan taraftan da devam edeceğim. Şöyle dikiyorum. Evet. Bakın gördüğünüz gibi kafa biraz daha öne doğru eğik oldu. Çalışmanızın şeklinin de böyle olması gerekiyor. Şimdi ipliği artık düğümleyip burada kesebiliriz arkadaşlar. İplik dikişlerin sonunda da sökülmemesi için ipliği nasıl düğümlediğimi ve sabitlediğimi de göstermek istiyorum size. Şimdi bakın buradan yürütüyorum iğneyi. Arka taraftan çıkarıyorum. Burada daha önce yapmış olduğum dikişten şöyle iğnemi geçirip burada bir halka oluşturuyorum. Halkanın içinden de tekrar iğnemi geçirdiğimde düğüm oluşacaktır. Aynı yerden iğnenizi batıracaksınız arkadaşlar. Başka bir yerden çıkarıyorsunuz. Böylece çalışmayı bitiriyoruz. Şimdi ipliği kesebiliriz. Şimdi sırada boynuzların dikilişi var arkadaşlar. Boynuzları nereye yerleştireceksiniz? Bakın şöyle üstten görünüşünü size göstereceğim. Gözlere göre nasıl yerleştirdim? Şimdi gözlerden itibaren saydığınız zaman da bu sıralardan sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sıradan itibaren dikiyorsunuz arkadaşlar. Dikişi de yine boyunda öğrettiğim gibi yapacaksınız. Bir kafadan bir de parçadan tek tek dikiyorsunuz. Bir daireyi takip ederek. Çalışalım, buluşalım. Şimdi arkadaşlar kulakları dikeceğiz. Kulakları dikmeden evvel yapmamız gereken bir işlem var. Şöyle ki uç noktalarından ikiye katlıyoruz kulakları bu şekilde. Karşılıklı dikerek burada birleştiriyoruz. Şöyle karşılıklı dikiyoruz. Buradan da çıkaracağım. İlk sıradan. Evet. Sonrasında 1, 2, 3 sıra şöyle dikeceğiz karşılıklı. Tam uç noktalardan dikseniz yeterli. Bu birinci sıra. Sakın ipi buradan atlatmayın. Gözükür, çirkin durur. Şöyle dikin. Bir üst sıraya geçin. Böyle dikin. Şimdi bir sıra daha dikeceğim. Evet. Bakın çalışmanızın böyle görünmesi gerekiyor. Şimdi bu ipi yürütün ve bu alttan çıkarın arkadaşlar.
içeride yürütüyorsunuz ve buradan çıkarıyoruz. Arka kısımdan, kulağın arka tarafından. Şimdi bakın nereye diktiğime bir bakalım. Böyle yerleştireceksiniz. Boynuzların bir sıra önünden ve boynuzlara göre 3 sıra aşağıdan dikeceğiz. Böyle yerleştiriyorsunuz. Düz bir çizgiyi takip ederek dikiyoruz. Onu da nasıl yapıyorsunuz? Bakın şöyle. Şimdi burada boynuzlarla, arkada boynuzla aynı hizada, önde bir sıra önde olacak. Dolayısıyla iğneyi buradan geçiriyorum arkadaşlar ve boynuzların bir sıra önünden iğnemi çıkarıyorum. Bu şekilde. Şimdi buradan tek tek dikeceğim. Düz bir çizgiyi takip ederek tek tek dikeceğim. Arkaya doğru gidiyorum. Şimdi bir sıra burayı dikiyorum. Sonra döneceğim, arka taraftan da dikeceğim. Böyle devam ediyoruz. Sıkı sıkı dikelim. Evet. Şimdi buradan dönüyoruz alta. Bakın alt sıradan da buradan da dikeceğiz. Bir sırada buradan dikiyoruz. Tek tek her bir dikişten dikiyoruz arkadaşlar. Evet. İki kulağında orantılı olmasına dikkat edin. Arada bir şöyle bakın ki ikisi de simetri olsun. Şimdi buradan da bir dikiş yapacağım. Evet. Arka taraftan çıkarıyorum ipimi ve burada düğüm yapıyorsunuz bu şekilde. Düğümlüyoruz ve aynı yerden iğnemi geçirip başka bir yerden çıkarıp artık kesebilirim. Evet. Şöyle kesiyorum. Evet, böylece kulakları da dikmiş oluyoruz. Şimdi sırada kollar ve bacaklar var. İçlerini elyafla doldurup hazırlıyoruz. Yalnız arkadaşlar, kol ve bacakları doldururken bir konuya dikkat edelim. Çok doldurmuyorsunuz. Bakın yaklaşık şöyle 6-7 sırayı boş bırakıyorsunuz. Buradan aşağısını dolduruyorsunuz. Bacaklarda da yine aynı şekilde. Burada da 5 sıra kadar boş bırakın. Bu alt tarafı sadece elyafla dolduruyoruz. Hazırlayalım. Bacak ve kolların içini dolduralım. Sonra dikişe devam edelim. Doldurulmuş halini gösteriyorum size. Böyle olacak. Şimdi dikmeden önce kolları ve bacakları, bu boşlukları karşılıklı dikerek kapatıyoruz. Şöyle son sıralarda V gözüken zincirlerin altından iğnenizi geçiriyorsunuz. Karşılıklı birer birer dikiyorsunuz. Böyle kapatıyoruz. Şöyle sonuna kadar dikeceksiniz. Evet, burada da sonuncuyu da dikeceğim. Bakın görüntüde böyle olacak. Bacakta da aynı çalışmayı yapalım. Şimdi ben size kol ve bacakların dikilmiş halini gösteriyorum. Kolları bakın boyundan saydığınız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıraya dikiyorsunuz. Şöyle yan çevirin oyuncağınızı. Yan tuttuğunuzda görüntünün bu olması gerekiyor. Yine bacakları da bakın nereye yerleştiriyorsunuz? Sarı sıraları sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 sıra üstüne. 4 sıranın üstündeki deliklere bacakları düz bir çizgiyi takip ederek dikiyorsunuz arkadaşlar. Yandan baktığınız zaman da
Bakın görüntünün böyle olması gerekiyor. Şimdi diğer ikisini de dikip tamamlıyoruz. Evet, bakın kolları ve bacakları da diktiğimiz zaman görüntünün böyle olması gerekiyor. Kocaman bir zürafamız oldu arkadaşlar. Şimdi çalışmaya kuyruk örerek devam edeceğiz. Şimdi gövdede kullandığımız sütlü kahverengi ile çalışacağız. Şimdi bakın 4 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. Şimdi birinci zincirin içine bir tane zincir kaydırma yapıyoruz. Şöyle bir çember elde ediyoruz. Şimdi bir tane zincir çekeceğiz arkadaşlar. Çalışmaya başlayacağız. Her sırada 4 tane sık iğne olacak şekilde 10 santim uzunluğunda bir kuyruk öreceğiz. Yani bakın, her zincire şimdi bir tane örüyorum ilk sırada. İlk sırada 4 tane sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3, bu da 4. Spiral öreceğiz. Devam edeceğiz. 10 santim uzunluğunda döne döne örüyoruz düz arkadaşlar. Örelim, buluşalım. Evet, bu uzunlukta bir kuyruk örüyoruz. Şimdi ipliği kahverengi iple değiştireceğim. Örgümüze kahverengiyle devam edeceğiz. Şimdi bakın, burada son zincirlerden yeni ipimizi bağlıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Şimdi burada her zincirin içine 2 tane ikili trabzan öreceğiz. İpliği tığa doluyorsunuz arkadaşlar. Şöyle geri dönüyoruz. Çalışmayı tersten öreceğiz. 1, aynı yere bir tane daha öreceğim. Bu da 2. Tekrar bir sonrakine, ikinciye yine 1, 2. Şimdi tekrar bir sonrakine, yani üçüncü deliğe 2 tane örüyorum. Şimdi tekrar bir tane daha çift öreceğim. Yani toplam 8 tane ikili trabzan örmüş olduk. Şimdi bakın, ilk ördüğümüz zincire birleştiriyorum. Bir zincir kaydırmayla sırayı birleştiriyorum. Şimdi burayı kapatacağız. 4 tane azaltma yaparak kapatacağız. Bu birinci azaltma, bu ikinci azaltma, bu üçüncü azaltma, son azaltmayı öreceğim. Bu da dördüncü azaltmam. Şimdi ipliği dikiş için uzun bırakıp kesiyoruz. Bu uzun bıraktığımız iplikle de bu kalan deliği dikerek kapatacağız şimdi. Şurada minik bir delik kaldı arkadaşlar. Orayı büzeceğiz ve kapatıyoruz. Şöyle zikzaklar çizerek dikiyoruz ve kapatıyoruz. Şöyle düğümleyeceğim. Yine aynı noktadan geçireceğim iğnemi, başka bir yerden çıkaracağım ve ipimi keseceğim. Şöyle. Şurayı da düzeltelim. Evet. Evet, çalışmamızın görüntüsü de arkadaşlar böyle olacak. Şimdi açık kahverengi iplik iğneye geçirelim. Şimdi kuyruğu dikeceğiz. Bacaklarla aynı hizaya, gövdenin arka kısmını ortalayacak şekilde dikiyorsunuz arkadaşlar buraya. Şöyle. Uç noktadan
Yandaki deliğe atlıyorum. Burada da tutturacağım. Artık ipimi düğümleyebilirim. Şurada bir düğüm atıyorum ve şöyle aynı yerden iğnemi geçirip başka bir yerden çıkaracağım. Evet, artık ipi kesebilirim. Şunu da içeri çekelim. Evet, çalışmanızın görüntüsü arkadaşlar böyle olacak. Diktiğiniz zaman böyle olacak. Şimdi sıra geldi saçlarına, sırtına dikeceğimiz yelesine. Yele diyebiliriz. 47 tane önce zincir çekmeniz gerekiyor arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 46 ve 47. Şimdi zincir kaydırma örerek her zincire bir tane zincir kaydırma örerek devam edeceğiz. Ancak önce parmağınıza bir kez ipi dolayacaksınız. Burada bir tane zincir kaydırma yapıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle zincir kaydırma yapıyoruz. Bunu kaleme dolayarak da yapabilirsiniz. İster parmağınıza dolayın bu şekilde. Şöyle zincir kaydırma. İsterseniz bir kaleme dolayabilirsiniz. Sıranın sonuna kadar bunu devam ettireceğiz. Her bir zincire bir zincir kaydırma yapacağız ama ipi parmağımıza dolayarak yapıyoruz. Şöyle bir kez daha yavaş göstereceğim. Şimdi bakın ip burada, parmağıma doladım. Sonraki zincirin içinden tığı geçiriyorum. Buradan ipi alacağım. Bu iplerin boylarının aynı olmasına dikkat edersiniz arkadaşlar. Şimdi buradan ipi alıyorum. Şöyle bir zincir kaydırma yapıyorum. Çalışmamız böyle devam edecek. Bu şekilde devam edeceğiz. Bu büyüklüklerin aynı olmasına dikkat edersiniz arkadaşlar. Parmağınızla yapabileceğiniz gibi kaleme de sararak bu çalışmayı yapabilirsiniz. Şimdi birkaç tane daha yapacağım. Parmağınıza doluyorsunuz. Bir sonraki zincirin içinden tığ geçiriyorsunuz. İpi buradan alıyorsunuz. Zincir kaydırma. Tekrar bir sonraki zincirin içinden ve bir zincir kaydırma. Bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar çalışalım. Evet, çalışmanız bittiğinde de görüntüsü böyle olacak. İpliği dikiş için uzun bırakıp kesiyoruz. Burada da en son bir tane zincir çekiyoruz ki burayı kilitleyelim. Şimdi ipliği çekiyoruz arkadaşlar. Hemen iğneye geçireceğiz ve kafasının arka kısmına dikeceğiz. Şimdi bakın önce iğneyle kafayı da ortalayarak tepeden başlıyorsunuz. Zincirleri düzgün bir şekilde önce iğneyle tutturuyorsunuz. Sonrasında da sıra sıra dikerek buraya dikeceğiz ve çalışmamızı bitireceğiz. Evet, yerleştirme işlemi böyle olacak arkadaşlar. Sonrasında da dediğim gibi tek tek her bir zincirden, yani bu tepe noktasından başlayarak şöyle düzeltelim şurayı da. Şu tepe noktasından başlayacağız. Ortadan başlıyorsunuz. Ortalayarak kafayı. Buna dikkat edersiniz. Böyle tek tek her bir zincirden düzgünce dikiyoruz arkadaşlar. Çalışıyoruz ve çalışmamız bittiğinde burada buluşuyoruz. Evet arkadaşlar, videomu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kanalımı ve videolarımı desteklemek isterseniz de beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, örgü dolu günler diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.